Kendisi Saka hükümdarı Alp Ertunga'nın torunu. O, Persleri büyük bir yenilgiye uğratan Saka kraliçesi. O, güçlü duruşuyla tarihe adını kazıtan bir kadın. Tomris Hatun. Alp Ertunga'nın vefatından sonra askeri ve siyasi olarak zayıflayan Sakalar, aynı yüzyıl içinde yaşayan Persler ile savaş halindeydi. Perslerin başında dönemin gördüğü en büyük ve en acımasız hükümdarlardan olan Kiros vardı. Kiros, Medler, Urartular, Manna Krallığı, Lidya Krallığı ve Babil'i ele geçirdikten sonra gözünü kuzeydoğuda bulunan Saka topraklarına dikmişti. Kocasının ölümünden sonra Sakaların başına Tomris Hatun geçmişti. Sakaları tekrar bir araya toplamış ve ordusunu güçlendirmişti. Kiros her ne kadar acımasız bir hükümdar olsa da siyasi oyunlara önem veren birisiydi. Elçilerini Tomris Hatun'a göndererek kendisiyle evlenmesi karşılığında Sakalarla savaşmayacağını öne sürmüştü. Tomris Hatun ise bu teklifin altında yatan gerçeği görmüş ve teklifi reddetmişti. Tomris Hatun'a göre Kiros'la evlenmesi halinde Saka toprakları Kiros'un denetimine geçecekti. Elçiler Tomris Hatun'un evliliği red cevabını iletmesi üzerine Kiros hemen Sakalara savaş ilan etti. Kiros yurdun her yanında topladığı savaşçılarla Saka topraklarına adım atıyordu. Bu sırada Tomris Hatun ordularını ırmağın diğer tarafına geçirmiş ve konumlanmıştı. Kiros'a bu işten vazgeçmesi için bir mektup gönderdi. Ancak Kiros Saka topraklarını takıntısı haline getirmişti ve almadan gitmeyi düşünmüyordu. Tomris Hatun ordusunu geri çekerken tüm kuyuları kapatmış ve otları kesmişti. Böylece Pers ordusunu yıpratmayı planlıyordu. Nitekim Persler ırmağa geçtiklerinde boş kuyularla ve hayvanlarını otlayamayacakları çayırlarla karşılaştılar. Artık savaş kaçınılmazdı ve Tomris Hatun'un orduları savaşa hazırdı. İki ordu arasında birkaç kilometre kalacak şekilde konumlandılar. Havanın kararması üzerine savaşa tutuşmayıp havanın aydınlanmasını beklediler. Ancak Kiros hain planlarından birini daha gün yüzüne çıkarmış ve tam iki ordunun arasına içinde kadınların, eğlencenin ve tüm gece yetecek kadar şarabın bulunduğu bir çadır kurdurtmuştu. Tomris Hatun'un oğlu ve askerleri bu çadırı fark ederek olay yerine geldiler. Pers muhafızlarını kılıçtan geçirerek içeriye girdiler. Ancak içerisi büyülü derecede çekicidir ve kendilerini bu ortama bırakırlar. Herkes sarhoş olduktan sonra Kiros çadıra bir saldırı gerçekleştirerek çadırda bulunan herkesi öldürür ve Tomris'in oğlu Spargepies'i esir alır. Tomris Hatun oğlunun başına gelenleri öğrenince Kiros'a şu mesajı gönderir. Kana doymayan kanlı katil Kiros, cesaret ile değil hile ile kazandın. Oğlumu bana geri ver. Yaptığım bu alçaklığa rağmen seni cezalandırmadan ülkemden çekip git. Eğer bu dediğimi yapmazsan Sakaların efendisi olarak ant içerim ki seni kana doyururum. Kiros gönderilen bu mesaja kulak asmaz. Tomris'in oğlu Spargepies kendine geldiğinde olayların utançlığıyla kahrolur. Ellerinin çözülmesi için yalvarır. Elleri çözüldüğünde ise yenilmenin verdiği üzüntüyü kaldıramaz ve intihar eder. Oğlunun ölüm haberini alan Tomris öfkeden çılgına döner ve yemin ederek tüm ordularına saldırma emri verir. Milattan önce 529 şafağının ilk ışıkları ile birlikte harekete geçen Saka orduları Pers ordularına yıldırım gibi çarptı. Savaş dar bir boğazda yapılmış ve epey yiğit can vermişti. Savaşı bizzat kumanda eden Tomris Hatun, Turan taktiğini mükemmel zamanlamalarda uygulamış ve o gün şanına yakışır bir zafer elde etmişti. Savaş sırasında diğer Persler gibi Kiros da öldürüldü. Bunca masumun ölümünden sorumlu Kiros'un cansız bedeni Tomris Hatun'a getirildi. Tomris derhal Kiros'un kafasının kesilmesini emretti ve kafasını kendi elleriyle kan dolu bir fıçıya atarak şu sözleri söyledi. Savaştan zaferle çıktım ama sen hile ile oğlumu öldürdün. Ben Sakaların hükümdarı yemin etmiştim. İşte yeminimi tutuyorum. Hayatında kan içmeye doymamış olan sen, şimdi benim ellerimden kana doyuyorsun. Değerli dostlarım,
Tarih bizim merakımızda her zaman yerini tutmuştur. Bu tip olayların cazip gelmesi bugünün aklı ile hayretler içerisinde kalarak yorumlama çabamızın ürünüdür. Ancak bakıldığında insanların geçmiş tarihinden esinlenerek dersler çıkardığına da çok defa şahitlik ediyoruz. Biz elbette ki geçmişteki olayları anlamak veya anlam yüklemek dışında başka bir çıkarıma giremiyoruz. Bu yüzden değerli dostlarım, neyi araştırırsanız araştırın, neyi merak ederseniz öncelikli olarak o olayın sizlere ne öğrettiğine ve nasıl bir dersi kendinde barındırdığına odaklanalım. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.